Slot makineleri nasıl çalışır sanıyorsunuz? Eğer kazanma sıram geliyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Ve bu yanılgı cebinize pahalıya mal olabilir. Çünkü slotlarda sıra diye bir şey yok. Sevgili dostlar, size bu videoda iki farklı model göstereceğim. Biri çoğu oyuncunun inandığı sistem. Diğeri ise matematiğin söylediği gerçek. Hangisinin doğru olduğuna videonun sonunda siz karar vereceksiniz. Ama şunu garanti edebilirim, bu videodan sonra slotlara bakış açınız değişecek. Çoğumuz slot makinelerinden keyif alırız. Sesler, animasyonlar bizi eğlendirir. Ayrıca büyük bir kazanç ihtimali de cezbedicidir. Koyulan bahislerin 100 misli veya daha fazlasını kazanabilme ihtimalimiz vardır. Halbuki örneğin Blackjack gibi bir oyunda bir elde en fazla bahsinizin birkaç mislini kazanabilirsiniz. Çoğumuz büyük ikramiyeyi kazanma şansımızın çok düşük olduğunu biliriz, ancak ümit ederek ve beklenti içinde oynamaktan hoşlanırız. Kaybettiğimizde üzülsek de kaybettim ama eğlendim diyerek durumu dengeleriz. Çoğu oyuncunun bir limiti vardır, yani harcamayı planladığı bir miktar. Aslında bu kaybetmeyi göze aldığı miktardır. Sorun o limit aşıldığında başlar. Limiti aşmamak ve riski düşük tutmak için slot makineleri nasıl çalıştığını ve nasıl çalışmadığını bilmek önemlidir. Ama daha önemlisi şu, bakalım sizin kazanma sıranız geldi mi? Sevgili dostlar, birçok kişi bir slot makinesinin bir taşıma bandı üzerindeki misketler gibi çalıştığını düşünürler. Her basışın sonucu bu bant üzerinde sırayla dizilmiştir. Oyun hattında birçok sembol görünse de bir slot makinesinin 3 genel sonucu vardır. Kayıp, küçük kazanç veya büyük kazanç. Elbette oynamamızın nedeni büyük kazanç umududur. Tahmin edeceğiniz gibi oyunların çoğu kayıpla sonuçlanır. Yani sonuçların büyük çoğunluğu beyazdır. Küçük kazançlar çok daha azdır ama vardır. Büyük kazançlar yani kırmızılar ise çok nadirdir. Taşıma bandı anlayışına göre slot makinesinde her basışımız bantı bir adım ileri taşır. Bu da bir sonraki kazanca bir adım daha yaklaştığımızı düşündürür. Örneğin 10 liralık bahisle oynadığınız bir slotta kendinize koyduğunuz limit 1000 lira ise o düğmeye 100 defa basıp kazanamadığınızda büyük kazanca 100 adım yaklaştığınızı düşünebilirsiniz. Bu durumda o slotun başından kalkacaksanız sizden sonra o slotta oynayacak oyuncu için bir jackpot'ı 100 adım yaklaştırdığınızı düşünürsünüz değil mi? Ancak işte burada bir sorun ortaya çıkar. Ya bir sonraki oyun büyük kazançsa, ya şu ana kadar yaptığınız yatırımın karşılığı bir jackpot ise, bunu kesin olarak bilmemizin tek yolu oynamaktır değil mi? Oynadık, sonuç kayıp çıktı. Acaba bir sonraki mi? Bir oyun daha, bir kayıp daha ve böylece bu düşünce şekli tehlikeli bir kapı açar ve limitimizi aşma tuzağı başlar. Anın heyecanıyla bazı oyuncular ATM'ye gidip ekstra para çekerler. Çünkü eğer slotların bu anlattığım şekilde çalıştığına inanmışlarsa, kazanmanın anahtarı büyük kazanç gelene kadar ısrar etmektir. Üstelik şimdi ayrılırlarsa, o makineye oturacak oyuncu onların slota yatırdıkları paradan faydalanıp, haksız yere onların jackpot'ını kazanabilirler. Böyle hikayeler duymuşlardır ve başlarına gelirse de kendilerini asla affetmezler. Peki bu kadar geldim şimdi bırakamam abi düşüncesi doğru mu? Hayır. Neden hayır abi? Yoksa sistem gerçekten böyle çalışmıyor mu? Şimdi başka bir model düşünelim. Bir torba içinde 20 misket. Biri kırmızı 19 da beyaz. Her oyunda torba çalkalanıyor ve dolayısıyla da kırmızı misketin nerede olduğunu tahmin etmek imkansız. Bahsinizi koyduktan sonra torbaya elinizi sokup bir misket çekiyorsunuz. Kırmızı gelirse kazanırsınız, beyaz gelirse kaybedersiniz. Toplam 20 misket olduğuna göre kazanma ihtimaliniz 20'de 1 değil mi? Bir misket çektiniz ve beyaz çıktı. Kazandınız mı? Hayır. Bu turu kaybettiniz. İlk turu kaybettikten sonra ikinci bir tur daha oynamaya karar verdiniz. Oynamadan önce bir duruyor ve kazanma olasılığınızı düşünüyorsunuz. Artık torbada 20 değil 19 misket kaldı. 18 beyaz ve bir kırmızı değil mi? Doğal olarak ihtimalin bu sefer artık 20'de 1 değil 19'da 1'e yükseldiğini düşünürsünüz. Ama meğer bu oyunun bir kuralı varmış. O da siz tekrar bir çekiş yapmadan önce kaybeden beyaz misketi torbaya geri koymanız gerektiğiymiş. Sonra da torba da yeniden çalkalanır ve karıştırılırmış. Hay Allah! Böylece ihtimal tekrar 20'de 1 oldu değil mi? İkinci çekişiniz ilkinden farksızdır. Yani karıştırılmış torbada yine 20'de 1 ihtimal.
Kaç kez çekerseniz çekin olasılık asla değişmez. Asla iyileşmez. Bu gerçek her slot makinesinde, her oyun için geçerli olan yeniden yükleme özelliğinden kaynaklanır. Kaybeden misket her zaman torbaya geri konur. Siz olsun 20'de bir fena değil, er ya da geç kazanırım diyebilirsiniz. Ancak gerçek slot makinelerinde jackpot olasılığı çok daha düşüktür. Makineden makineye değişir ama örneğin 1 milyon miskette bir büyük jackpot olabilir. 1 milyonda bir. Şimdi bunu daha iyi anlamak için bu sefer bir torba yerine büyük bir silindiri hayal edin. Böyle bir silindir 1 milyon misketi tutmak için yaklaşık 4-5 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde olurdu. 999.999 beyaz misketi ve bir kırmızı misketi bu kazana yüklüyoruz. Bu 1 milyon misketin içinde tek bir kırmızı büyük jackpot misketi gömülüdür. Her oyundan önce silindir rastgeleliği sağlamak için döndürülür. Her bahiste bakmadan bir misket çekersiniz. Beyaz gelirse kaybedersiniz ve yeniden oynamadan önce de çektiğiniz kaybeden beyaz misketi silindire geri koymanız gerekir. Misketler tekrar karıştırılır ve böylece her oyunda aynı süreç sıfırlanarak tekrar eder. Yani oyun daha evvel sanki hiç oynanmamış gibi tekrar sıfırdan yeniden başlar. Şimdi düşünün, gerçekten kazanma sırası geliyor olabilir mi? Hayır, çünkü yaklaşmak diye bir şey yoktur. Gene rastgele karışmış 1 milyonda bir ihtimal. Bu videoda size 2 örnek canlandırma yaptım. Peki bu ikisinden hangisi doğru? Taşıma bantı mı, silindir mi? Sevgili dostlar, doğru olan silindirdir. Taşıma bantı yanlıştır. Çünkü en önemli özellik olan yeniden yüklemeyi içermez. Silindir örneğinde gördüğünüz gibi geçmiş kazançlar ya da kayıplar bir sonraki jackpot üzerinde hiçbir etkiye sahip değillerdir. Ve işte bu yeniden yükleme özelliği her slot makinesinde vardır. Slot makinesinde karıştırma işlemini rastgele sayı üretici yaptığı için her oyun bağımsızdır. Geçmiş kayıplar gelecekteki kazanç ihtimalini değiştirmez. Silindir modeli 3 önemli soruyu gündeme getirir. Jackpot kazanma olasılığınız yüksek mi? Hayır. Her oyun için 1 milyon misket yeniden karıştırıldığı için bir oturumda kazanma ihtimali son derece düşüktür. Peki jackpot kazanmak mümkün mü? Evet, mümkündür. Ancak unutmayın, her oyun yeniden yüklenir ve olasılık hep 1 milyonda bir kalır. Limitinize ulaştığınızda kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı harcamak mantıklı mı? Hayır. Slot makineleri kazanma sıranızın gelmekte olduğu makineler değillerdir. Limitinizi aşarak harcadığınız her ekstra para büyük olasılıkla kayıpla sonuçlanır. Son olarak da ben ayrılırsam sıradaki oyuncu benim jackpot'ımı kazanır mı sorusuna bakalım. Silindirdeki 1 milyon misketi düşünürseniz sıradaki oyuncunun tam olarak sizin seçebileceğiniz misketi seçmesi neredeyse imkansızdır, değil mi? Slot makinelerinde de durum aynıdır. Bir sonraki oyuncunun bir jackpot kazanması halinde tüh ben oynamaya devam etseydim ben kazanacaktım düşüncesi yanlıştır. Siz kalkmasanız aynı sonucu elde etmeniz teorik olarak mümkün olsa da bu son derece düşük bir ihtimaldir. Çünkü o düğmeye bastığınızda rastgele sayı üretici her saniye ürettiği on binlerce rastgele sayıdan birinde duracaktı ve o durduğu sayının sizden sonra o slota oturan oyuncu ile aynı olma ihtimali çok küçük bir ihtimaldir. Yani sevgili dostlar, böyle bir şey başınıza geldiğinde tüh kalkmamış olsam ben kazanacaktım diye düşünmeyin. Peki tüm bunları öğrendikten sonra ne yapmalısınız? Sevgili dostlar, en iyi tavsiye kendinizi zarardan korumaktır. Slot makinelerini kontrol edemeyeceğimiz için böyle faydasız bir şeyi denemeye bile kalkmayarak kontrol edebileceğimiz şeyleri, yani kendimizi kontrol etmeli ve disiplinli olmalıyız. Bu konuda geçmişte gerçekten beğenilen 2 videoluk bir seri yapmıştım. Buraya o seriden ilki olan slotlardan eve para ile dönmenin 10 adımı bölüm 1 videosunun bağlantısını ekliyorum. Şimdi izlediğiniz videomun sonuna da 2. bölüm bağlantısını ekliyorum. İzlemenizde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Sevgili dostlar, slotlarla oynarken örnek verdiğim silindiri lütfen gözünüzde canlandırın. 1 milyon misketten birini seçmek zorunda olduğunuzu düşünün ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla oynamanın anlamsızlığını hatırlayın. Klon, yani çakma olmayan slotlarda her sonuç rastgeledir. Bu nedenle kazançlar düzenli aralıklarla değil, öngörülemez şekilde ortaya çıkar. Rastgelelik, kimsenin bir kazancın ne zaman geleceğini doğru şekilde tahmin edemeyeceği anlamına gelir.
Klon yani çakma slotları nasıl tespit edebileceğinizi anlattığım videoların bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oynatma listesinden seçip izleyebilirsiniz. Sevgili dostlar, slot oyunlarında temel amaç keyfi en üst düzeye çıkarırken riski azaltmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için artık bilmeniz gereken her şeye sahipsiniz. Ve unutmayın, oyunu değil sistemi anlayın. Avantaj bilgidedir. Sorularınız olması halinde lütfen çekinmeden bana yorumlarda veya açıklamalarda verdiğim e-mail adresime yazın. İzlediğiniz ve beğendiğim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok teşekkürler efendim. Lütfen bulunduğunuz ülkenin ilgili mevzuatına uygun hareket ediniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Saygılarımla, cebinizin mühendisi.